Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet, çok şükür elhamdülillah kalktık. Yeni bir güne uyandık. Ve öyle güzel yorumlar alıyorum ki, böyle güzel yorumlar, güzel günlük vloglar yapıyorum da yorumlar alıyorum diyorum. Evet, her gün sizleyim. Her gün aynı saatte vlogumu koyarak sizlerleyim. Bunun da amacını biliyorsunuz, öksüz yetimlerimiz var. Kazancımız öksüz yetimlerimize gidiyor. Artı Türkiye'de baktığımız aileler var. Kazancımız Türkiye'de baktığımız ailelere gidiyor. Çok şükür elhamdülillah bunu da sizlerle birlikte yapıyoruz. Yani benim bu kazancım eşimin yaptığı yardımlara okyanusta damla olarak gidiyor. Gerçekten sağ olsun, o gerçekten yani onun yaptığı benimki onunkinin yanında çok az. Çok az kalır yani. Ve geçen bir video koymuştum. O videom büyük bir tepki aldı. Tepki ama güzel tepkiler aldı. Nasıl tepki aldı? Ben videoda işte ördüğüm, yaptığım şeyleri gösteriyordum. Sen yapıyor musun bunları? Hani sen bunları gerçekten yapabiliyor musun? Instagram'dan, Facebook'tan, oradan buradan öyle bir yazılar geldi ki. Evet, yapıyorum. Ben zamanında çok yaptım. Daha da elimden geldiğince yapıyorum. Geri dönüşümler yapıyorum, örgüler yapıyorum. Yani cilt taşları satıyorum, malzemeler satıyorum falan filan. Onların da gelirleri, bütün kazancım, onların da kazancı öksüz yetimlerime gidiyor. Çok şükür. Ve o videolardan sonra işte dedim ki ben size bir hobi odası turu yapmıştım. Onu seyrettiniz mi? Yeni takipçilerim onu seyretmemiş. Hobi odası turum vardı. Yaptığım her şey zaten oradaydı. O hobi odamı ben yavaş yavaş küçülttüm, azalttım. Bayağı bir şey satıldı. Hediye verildi, işte çocuklara yollandı falan filan. Bu gördüğünüz elimde kalan kesimiydi. İpler de öyle. İpler için ayrı bir oda turu yapmıştım. Çünkü ip odam vardı. Yani ip odam vardı, hobi odam vardı falan. Ben yapmayabilirim. Yani hani maddi gücümüz yani var çok şükür elhamdülillah. Eşim tek başına da onlara yardım edebilir. Benim yolladığım IBAN'lara işte söylediğim kişilere tek başına yardım edebilir. Ama ben boş durmayı seven bir insan olmadığım için böyle şeylerde uğraşmayı da seviyorum. Geri dönüşümleri seviyorum. El işi örmeyi seviyorum. Tığ işi olsun, şiş işi olsun işte yapmayı seviyorum. Bebek malzemeleri örmeyi seviyorum. Hediye olarak kendi emeklerimden götürmeyi seviyorum insanlara. Zamanımı da boşa geçirmemiş oluyorum. Hiç değilse faydalı oluyorum, yararlı oluyorum. Kendimi öyle hissediyorum, bilmiyorum. Eşim bir yere yardım ettiği zaman, böyle gösterdiği zaman tamam benim de bir katkım oluyor falan diye düşünüyorum. Öyle hiç değilse kendi el işim, göz nurum, alın terimle yani çocuklara bir destek olmuş oluyorum. Burada vloglar çekerek de yardım etmeye çalışıyorum. YouTube kazancımda biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim tekrardan, YouTube kazancımda öksüz yetimlerimize, Türkiye'de baktığımız ailelere gidiyor. Teşekkür ederim. Destek veren bütün güzel yürekli insanlara teşekkür ederim. Öyle tepkiler alınca da dedim ki ben bu videomu tekrardan sizlere bir yayınlayayım. İzlemeyenler de izlemiş olurlar. İzleyenler de tekrar izleyip de destek olmuş olurlar. Gelsin mi o zaman? Gelsin mi o zaman? Hobi oda turum gelsin o zaman. El emeklerim gelsin o zaman. Göz nurlarım gelsin o zaman. Hadi bakalım. Evet, bugün neredeyiz? Bugün benim hobi odamdayız. Yani biraz karışık ama yani hobi odası sonuçta, giriyorum böyle bir şeyler yapıyorum. Hobi odamın amacı da hem kendim rahat ediyorum hem de burada yaptığım şeyleri satarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebiliyorum. Daha fazla yardım edebiliyorum. Geçen spor odası turunu yapmıştım. Spor odasının hemen yan tarafında benim hobi odam. Hobi odası turu da yapacağım demiştim. Bayanlar yorumlarda işte hobi oda turu ne zaman geliyor demişlerdi. Evet, hobi odası turum da şimdi geliyor. Şimdi size ufak ufak neler yaptığımı şöyle bir göstereyim. Kamerayı elime alsam aslında daha iyi olacak ama bilmiyorum nasıl göstereyim. Çok şey var çünkü gösterilmesi gereken, o kadar çok şey var ki. Devamlı bir şeyler yapıyorum çünkü. Aklıma geldikçe oturuyorum. Ay şunu da şöyle yapsam, bunu da böyle yapsam. Hani boş vakitlerimi bu şekilde değerlendiriyorum. Hiç değilse insanlara da yardım etmiş olabiliyorum. Bu tarafta böyle ördüğüm, diktiğim, işte kendi kendime bir şeyler yaptığım, yani ürettiğim şeyler var. Mesela hangisini gösterelim, hangisini göstereyim. Eşimin böyle giymediği gömlekleri var mesela, polo. Ama gömlekleri giymiyor mesela. Giymiyorsan diyorum ben bunu bayan tuniğine çevirebilirim. Bayan tuniğine çeviriyorum. Şu şekilde göstereyim size. Arkasını falan lastikle yapabiliyorum. Güzel oluyor yani. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Arkası lastikle güzel. Bayan tuniği oluyor. Yani böyle giydiğiniz zaman omuzları açık. Çok güzel bir tunik oluyor. Böyle şuraya koyalım.
Mesela ördüğüm setlerden bir tanesi bu. Pantolon ve yelek biçiminde. Yapabilirsiniz. Çok kolay bir modeli var. Yapabilirsiniz. Şöyle kamerayı elime alırsam daha güzel çekeceğim. Daha yakından ve daha net çekeceğim. Bunlar yine tunik yaptığım gömlekler. Bu ördüğüm hırkalardan bir tanesi. Ama yani mont biçiminde oldu artık. Ve 2 tane kulak yaptım böyle. Panda montu yaptım yani. Bu bir yelek. Bu seti göstermiştim. Bu şekilde saç bantını bile yaptım. Pantolon yine bu şekilde. Şallar da yapabiliyorum. Ne böyle süveter biçiminde. Tığ ile yaptım bunu. Artı böyle hem mont hem şapka hem bot. Çok güzel oldu. Bir de şu var. Evet, böyle eskiden annelerimizin ördüğü dantelden kırlentler vardı. Hatırlıyorsunuzdur. Hatırlayanlar vardır. Var mı hatırlayan? Hani arkası bunun lif gibi aslında. Şöyle zincirle yaparlar. Ben ikisini bir ön bir arka yaptım. Birer tane de kullanarak kol yaptım. Bildiğiniz kız çocuklar için çok böyle şık bir bluz oldu. Arkasını şu şekilde süsledim. Bu boncuklar çok zor geçiyor. Çok zor geçirdim onları. Çok uğraştım. Yine bildiğiniz bu bir tığdan şal. Dolanmış. Bu da aynı biçimde. O kırlentlerden yapılma. Şöyle bir takayım. Buna bir boyun yaptım böyle. Şuradan tığla. Sonra buna kol olarak yine kırlent parçası koymadım da böyle kendimden ördüm bunu. Şuradan taktım. Bu şekilde bir kol yaptım. Bu da çok şık oldu. Eski fiskosları böyle çevirebilirsiniz. Fiskos örtünüz varsa ve kullanmıyorsanız onu kendinize bu şekilde bir şal, hırka bir şey yapabilirsiniz yani. Bu şekilde iki yanından kol açıyorsunuz. İp çekerek kol açıyorsunuz. Bilenler biliyorlar. İp çekerek kol açtıktan sonra da böyle uzun, güzel size bir tunik, hırka istediğiniz gibi kullanacağınız bir şey oluyor. Bunu da ben ördüm. Bunu makinede ördüm. Makinede ördükten sonra da bunları taktım. Bunda küçük küçük motif yaptım. Örümcek ağıyla birleştirdim. Mutfak önlükleri biliyorsunuz. Bu da yine bir şal. Bu da şal. Böyle küçük gene boncuklu böyle yelek türü bir şeyim var. Diktiklerime gelirsek, diktiklerimde bu şu anki en güzel modelim. Çünkü Tarçın'a bir kravat mesela, bana bir tunik, Tarçın'la biz takım oluyoruz. Yani köpeği olanlar için fikir vereyim. Böyle kullanılmayan erkek gömleklerini ya da bayan gömleklerini bunu köpeğiniz için kullanabiliyorsunuz. Ben burayı lastikli yaptım. Boğazını falan sıkmasın diye. Ölçüyorsunuz. Ona göre burada ayarını yapabilirsiniz. Buradan kesip daha da böyle daraltmak isterseniz bu şekilde. Ölçüyorsunuz köpeğinizin boynuna göre. Bunu ayarlıyorsunuz. Burası da zaten lastikli olduğu için kafasından geçirmeniz kolay olur. Düğmeyi açıp kafasından geçirip tekrar düğmelediğiniz zaman tam boynuna göre oluyor. Bu da sizin için. Yani bu tarafım böyle. Bu tarafımdan bir gurmilerim var. Yeni model ayakkabılarım var. Bunların siparişini almaya başlayacağım. Modeller ve renkler değişik. Benim için yapan bayanlar da var. Ben de yapıyorum. Yapan bayanlara da yardım etmiş oluyorum. Alıyorum. Onlardan aldığım zaman da işteyse onlara yardım etmiş oluyorum. Çünkü onlar da ekmek parası için örüyorlar. Onlardan alıyorum, satıyorum ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorum. Hem bayanlara yardım etmiş oluyorum hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş oluyorum. Bu tarafa geldiğimiz zaman bu tarafta yoğurt kovalarını değerlendirebilirsiniz. Yoğurt kovalarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eski Eşan'ın elbisesiyle değerlendirdim mesela ben. Şöyle kapağını açarsak gördüğünüz gibi içine aynı renkten bir tül silikonlayabiliyorsunuz. Eski elbisenin etek bölümünü buraya, üst bölümünü de kapağına yerleştirip kenarında
uygun bir şeyle süsledikten sonra size çok güzel bir sepet oluyor. Çamaşır deterjanı bile koyabilirsiniz yani. Çocukların odasına çorap sepeti bile yapabilirsiniz. Her şey koyuluyor. Bu da yine eski bir elbisesiydi. Uğur Böcekli kızımın. Hatta tacı vardı. Tacını da bu şekilde kullandım. Yine bunun içine de bu şekilde tül koydum. Ve kapağın kenarlarını falan çok değişik yaptım. Süsledim yani bu şekilde. Bu siyah kurdele bulamadım galiba o zaman. Örgüyle yapmışım. Zincir çekip öyle silikonlamışım. Bak güzel fikir ha. Bunlar da benim kurdelelerim. Böyle kullandığım şeyler. Bunu daha önce göstermiştim. Şapka. Devam ediyorum yapmaya. Evet, burada örgü makinem var. Örgü makinemle 4 renk örgü çıkartabiliyorum. Motifli örgüler yapabiliyorum. Düz örgü örebiliyorum. Motifli örgülerde şöyle oluyor. Ben size göstereyim. Şurayı açalım ve bunu elimle yapmışım. Bunu makinede yapmışım. Makinede hafif uçları kıvrılıyor. Evet, bunu da elimde yapmışım. Bu da elde. Buldum. Evet, makinede yaptığım zaman bunu iki renk olarak ördüm. Arkası böyle oluyor. Ama çok ip gidiyor makinede yaptığımız zaman. Ön bu şekilde oluyor. Şimdi bunlarla, bu eşarplarla ne yapıyorum diye merak ediyorsunuz değil mi? Tamam, bir dakika hemen göstereyim. Ne yapıyoruz? Bu eşarbı üçgen biçimde katlayıp böyle ortasından deldikten sonra güzel biçimde buraları yakabilirsiniz. Yakarak, yakan makasla kesin aslında. Ben yakan makasla kesmedim. Aslında yakan makasla kessem daha güzel olurdu. Daha sonra ben bunları örüyorum. Makinede ya da elimde. Bunu nerede örmüşüm? Bunu elimde örmüşüm. Elimde örüyorum. Şuraya uygun bir kurdele geçiriyorum. Daha sonra getiriyorum bunu buraya dikiyorum. Ve kız çocuklar için çok şık bir elbise oluyor. Yani eşarpları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben eşarpları da bu şekilde değerlendiriyorum. Daha önce çünkü eşarp kullanıyordum ben. Hepsinin böyle rengine göre. Hepsinin rengine göre örüyorum. Bunu da örmüşüm mesela. Bunu da bu şekilde renkleri çok uyumlu yapmaya çalışıyorum. Askısını yapacağım. Bunu yapacağım. Ekleyeceğim. Uçları zaten kendinden püsküllü ve süslü güzel olacak. Şimdi burayı da geçtikten sonra diyorum ya, ben hobi odası benim bayağı bir döküntülü. Şuraya bir koyalım. Burada ne var? Burada da şeyler var mesela. Lifler. Lifleri böyle. Lif deyince böyle eski tarz lif örmüyorum ben. Bu şekilde. Bildiğiniz. Bu iplerle yapıyorum. Tüylenmeyen amigurumi ipleriyle yapıyorum. Lif ipiyle yapıyorum. Böyle işliyorum ben bunları. Çoğu modelde kafamdan yapıyorum yani. Bir örneğim falan yok. Bunu kendiniz de çıkartabilirsiniz. Bir kareli kağıda şu renk bu renk şu renk bu renk diye yaptığınız zaman örnek çıkıyor. Bunu da şu tarafa bir alalım. Burada ne var? Burada bir örgü başlamışım. Evet, bu eşanı hırka yapıyorum bununla. Hırkam bitecek. Yakındır. Burada eski kotlardan çanta yapıyorum. Eski kotlardan çantalarım da güzel oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki ne diye sorarsanız buradaki bir su borusu. Su borusuyla sap yapabiliyorum. Artı içine daha dikimini bitirmedim bunun. Astar yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Astara uygun da o kumaştan bir kemer koyuyorum. Fermuarlı falan dikmişim. Güzel. Kendime de yaptım bir. Eşimin eski kutuyla yaptım. Hatta süslemesini de abi olarak yaptım. Çok şık oldu. Altına da böyle bu şekilde. Alttaki buradaki ne derseniz kalın bir karton. Şurada vardı, göstereyim. Bunlar da dikilecek olan çantaların. Bu şekilde açıyorum. Sonra dikişini yapacağım bunların. Makineye oturduğum zaman hepsini tıkır tıkır birden dikip çıkartıyorum. Bu da bir çanta olacak.
Bu da bir çanta olacak. Bu da bir çanta. Bu eski bir yeleğimdi. Çanta yapacağım onu da. Kürklü çok güzel. İçine de astarını kesin hazırlamışımdır diyeceğim. Hazırlamışım. Evet. Evet, bu da bir çanta olacak. Dediğim gibi şunlar. Bunlara koyduğum şeylerde. Yani kalın dosyaları kestim. Şöyle şey yapmasın diye şu altlarına o şekilde koydum. O şekilde güzel oluyor. Güzel duruyor. Süslemesini de bu şekilde yapıyorum böyle. Çok şık oluyor. Örgüden yapmayı daha çok seviyorum aslında. Örgüden yaptığım zaman daha şık duruyorlar. Çünkü her modeli yapabiliyorum örgüden. Bunların içine yuvarlak oya yapanlar falan bilir plastiğini. Onlardan koydum, böyle yaptım. Bunu deri parçalarıyla hem çanta hem kaşkol, hasır ipten yaptıklarım var. Dikiş olarak yaptıklarım var. Kumaş değerlendirme olarak yaptıklarım var dikiş olarak. Bunlar zaten biliyorsunuz çanta iplerinden yapılıyor. Bunlar böyle. Bu da çok şık duruyor. Yani o kadar çok modelim, o kadar çok yaptığım iş var ki. Yani ben boş durmayı fazla sevmem. Boş duranı Allah da sevmez. Gördüğünüz gibi değerlendirme yapabilirsiniz kumaşları. Kumaş değerlendirme bunlarda. Hatta küçük kot pantolon değerlendirmede bu bir sırt çantası oldu mesela. Şöyle bakarsanız bu bir sırt çantası. Kot pantolonları çok güzel değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirdim. Yüzme için ip kullandım. Güzel bir sırt çantası oldu. Bu gidecek. Bitirdim ve sahibi görüyor musun sahibi? Görüyorsan gelecek o sana, bekle. O gidecek. Bu çantaları da şimdi şöyle koyalım. Yani hobi odam bayağı benim bir karışık aslında böyle. Burada overlock makinamda dikiş makinem var. Burada yine malzemelerim var. Malzemelerim çok. Yani istemediğiniz kadar malzeme. Burada ne var? Ha, burada da şey var mesela, eski CD'leri değerlendirebilirsiniz. Eski CD'lerden böyle bu şekilde eski CD'lerin üstüne örüyorum. Fazla sık örmedim buradan biraz parlaklık görürsün diye. Bu motifleri birleştirip de çanta yapacağım. Artı buradakinde de yine başladım. Bu iple yapıyorum. Kurdele iple yapıyorum onu da. Biraz daha kolay oluyor. Bunlar da ördükten sonra el yapımı olduğu belli olsun diye tahtalarım ve düğmelerim falan filan. Düğme deyince düğmem çoktur benim aslında. Düğme olayına fazla girdiğim için süslemelerde düğme falan çok kullanıyorum. O yüzden düğmelerim de burada. Ama bu çok ağır kalkmıyor yerinden. Şunu alalım. Tığlarım ve şişlerim de burada. Burada ne var? Burada da herhalde devam ettiğim örgülerim. Evet, devam ettiğim örgülerim var. Bu da bir çanta oldu. Dikilecek. Astarı hazırlandı. Astarını da dikeceğim. Bu da bir çanta. Dikilecek. Burada çoğu yaptım ve hani sadece dikişe bıraktığım şeyler. Saplarını ördüm. Astarlar dikilecek. Evet, bunlar da örüp bitirdiğim şeyler. Buna fermuar. Şuna mesela düğmeleri dikilecek. Yani dururken yaptığım şeyler. Bu tarafta. Evet, şöyle süslemelerim, şeylerim, çekimde kullandığım karlarım, kurdelelerim. Kurdele çok kullanıyorum çünkü. Artı yapışkanlarım, simlerim, simli yapışkanlarım. Yani hobi odamda yok. Hobi odam biraz şey, artı ayakkabılar örerken ayakkabı tabanlarım ve içlerine keçelerim. Bunları hep ben Türkiye'den getirtiyorum. İplerimi de Türkiye'den getirtiyorum. İpleri Türkiye'den getirtme sebebim antibakteriyel oluyor ve yani hem de ya güzel oluyor aslında. Türkiye'nin ipleri güzel. Bu tarafta yaptığım battaniyelerim var.
el yapımı çocuk süslerim var. El yapımı çocuk süsü deyince el yapımı, bunlar da yukarıdakileri de işte küçük çocukların, bebeklerin yatak başlarını asmaları için. Artık yine kumaş değerlendirme. Yani aklıma geldikçe ufak ufak, küçük küçük şeyler yapıyorum. Amigurumi'de iyiyimdir. Yani mesela bunu yaptım ama hani oynarlı. Kol ve bacaklar oynarlı. Mesela Anna vardı bir tane. İşlemelerini, gözlerini, işlemelerini kendim yapıyorum. Mesela botundaki işlemeler falan. Bunları hep kendim yapıyorum yani. Hani kumaşlar, dikişi, işlemeleri kendim kullanıyorum. İçine de boncuk elyaf koyuyorum. Bunları yapmak falan çok zor çünkü küçük küçük, çok zahmetli. İçinde demir var bunların. İstediğiniz gibi ister oturtabiliyorsunuz, ister ayakta durabiliyor. Bu şekilde bebek setlerim de var. Ha, bu ses nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Bu ses çok kolay. Bu sesi göstereyim ben size. Şöyle çıkıyor. Bildiğiniz Kinder sürpriz yumurtalar yendikten sonra bunu alıyorsunuz. İçine 3-5 tane boncuk atıyorsunuz. Ondan sonra da ördüğünüz şeyin içine koyuyorsunuz. Şıngır şıngır ses çıkıyor. Bebek patiklerim, bebek. Bunlar da plastiklerin üstlerine dolduruyorum. Çünkü bebekler ağzına falan sokuyor plastik oyuncakları. Ağızlarına falan sokmasınlar. Yani antibakteriyel iple örüyorum ben bunları. Eldiveni, botu, çantası ve kaşkolu, şapkası. Bu da bir set. Artı şöyle şeylerim var. Bu bildiğiniz bir battaniye. İçine giriyorsunuz bunun. Ama deniz kızı battaniyesi yani. İçine girdiğiniz zaman bir deniz kızı oluyorsunuz. Bu şekilde. Bu dikme olarak yaptım bunu. Diktim yani. Bu şekilde. Bunu da bebekler için yaptım mesela. Artı yastıklarım var. Bunları dolduruyorsunuz. Yıldız yastık. Güzel oluyor. Liflerim var burada. Artı toplar. Amigurumi'den toplar. Bunları doldurmak çok zor. Bunları dolduruyorsunuz ama oklamayla böyle ite ite içine sıkıca dolduruyorsunuz. Sonra burayı dikiyorsunuz. Yani yuvarlak biçimde olduğu zaman dikişini yapıyorsunuz. Her renginden var. Bu lifler eski model. Bunları sevmem. Artık yeni model lifler yapıyorum. Patiklerim var. Şapkalar var. Artı böyle kenarını. Yine bu boncuklar çok zor yapılıyor. Ama yapılıyor yani. Bu şekilde diktiğim şeyler de var. Eşarplar, şeyler. Artı bebeklerin askısını bu şekilde süsleyebiliyorum. Yani küçük anahtarlıklar yapıyorum çantanızın kenarına asabilmeniz için. Bu şekilde oyuncaklarla bu aparatları buraya kendim geçiriyorum. Dikiyorum ya da tığlıyorum. Çanta kenarı süsler oluyor. Evet, böyle. Hobi adam böyle. Merak eden bayanlar için çektim. Tabi şurada başka göstereceğim neler var. Burada çok şey var aslında, göstereceğim şeyler var da. Bunlar falan çok tatlı oluyor ördüğüm zaman. Yine şu zürafam çok güzel. Balerinim. Bu da sus pus bir balerin. Bunu ağız yapmadım. Neden yapmadım bilmiyorum ama yapmadım ya. Sus pus bir balerin bu böyle. Palanço. Çok var. Yani bu Cadılar Bayramı için, Cadılar Günü için falan burada isteyenler oluyor. Onlar için ördüm. Hatta bal kabaklarını bile yaptım. Bunların böyle. Cadıların şeylerini de yaptım. Sopalarını. Şirinem var burada. Eşim hangisine benzetiyordu beni? Beni
Bir tane var. O aynı sana benziyor diyordu. Hangisiydi o? Bulabilirsem. Aa, o değil, o değil. Kendini mi ördün diyordu. Ben de hatta bak anneni ördüm dedim, bunu gösterdim. Bu da ayrı bir cadı. Buldum. İşte bu. Ben bunu yapıp bitirdikten sonra ay sana ne kadar çok benzedi dedi ama hani cadılık yönünden değil, tatlılık yönünden dedi herhalde. Bilemiyorum artık ne yönden dediyse. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hobiada turum bu şekilde. Hobiadam bu şekilde. Gördüğünüz, izlediğiniz bu şekilde destek oluyorum. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Manevi olarak zaten her zaman yanlarındayım. Maddi olarak da bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü boş vaktimi güzel değerlendiriyorum. Yani boş vaktim oluyor ve bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler de beni izleyerek destek oluyorsunuz. Beğeni, yorumlar atarak destek oluyorsunuz. Tekrar söylüyorum, Allah razı olsun. Destek veren güzel yüreklerinize sağlık diyorum. Bugün de böyle olsun dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızda da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.